Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Evet, öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta güzel bir soru sormuştum. Sorumuzu bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda zengin bir at çiftliği olan adam ölmeden önce vasiyet bırakmıştı. Bu vasiyete göre atlarını 4 tane oğluna paylaştırılmasını istiyordu. Nasıl paylaştırılmasını istiyordu? Şöyle istiyordu. 59 tane atı vardı adamın. Birinci oğluna atlarının sayısının yarısı verilecekti. İkinci oğluna atlarının sayısının 1/3'ü verilecekti. Üçüncü oğluna atlarının sayısının 1/10'u verilecekti. Dördüncü oğluna ise atlarının sayısının 1/20'si verilecekti. Atları kesinlikle bölünmeyecekti, kesilmeyi olmayacaktı, bütün verilecekti. Bu işlemi nasıl yapabilirler diye sormuştum. Evet, bu işlemi yapmaları için bir tane alime gitmişlerdi. Alim onlara öyle bir çözüm bulmuştu ki o çözümü uyguladıklarında bu işlemi yapabilmişlerdi. Çözüm ne diye sormuştuk. Cevabı şöyle olacaktı. Normalde 59 atı bu şekilde paylaştırmamız mümkün değil. Evet, nasıl yapıyor alim? Şöyle yapıyor. Bir tane atı, kendi atını çocuklara ödünç olarak veriyor. Toplamda 59 at ne olmuş oluyor? 60 at oluyor. 60 atın yarısı kaçtır? 30 attır. 30 atı birinci çocuğa veriyor. 60 atın 1/3'ü kaçtır? 20 attır. 20 atı ikinci çocuğa veriyor. 60'ın 1/10'u kaçtır? 6'dır. 6 atı 3. oğula veriyor. 60'ın 1/20'si de kaçtır? 3 attır. 3 atı da 4. oğluna veriyor. Ve bunları topladığımızda 30, 20 daha ne yapar? 50 yapar. 6 daha 56 yapar. 3 daha 59 yapar. Bir at artıyor. O bir atı da geri alıyor. Böylece 59 at 4 tane çocuğa vasiyetteki gibi paylaştırılmış oluyor. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Bu sorunun cevabını verelim. Şöyle yan tarafta fotoğrafını gösteriyorum. Bu sorduğumuz soruda 2 tane kapı vardı. Her kapının önünde birer tane kişi oturuyordu ve bunlardan bir tanesi kesinlikle yanlış söylüyordu. Bir tanesi de kesinlikle doğru söylüyordu. Kapıların arkasında bir tanesinin arkasında altınlar vardı. Bir tanesinin arkasında da tuzaklar vardı. Tek bir soru sorma hakkımız vardı herhangi bir tanesinde ve sorduğumuz soruya cevap alacaktık. Ne soracaktık ki altınları bulabilecektik? Sorumuz şöyle olacaktı. Herhangi birisine şunu soracağız. Diyeceğiz ki arkadaşına altınların yerini sorduğumda bana hangi kapıyı gösterir? Evet, sorumuz bu. Şimdi eğer yanlış söyleyen birisine söylediğimde neyi söyleyecek? Arkadaşı doğru söyleyeceği için onun doğrusunu yanlış söyleyecek ve tehlikeli olan, yani tuzakların olan kapıyı söyleyecek. Doğru olanı sorduğumuzda da yanlış olan yanlış söyleyecek, o da tuzakların olduğu yeri söyleyecek. Ve böylece hangi kapıyı söylüyorsa diğer kapıyı seçerek altınlara ulaşmış olacağız. Evet, bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Evet, sorumuz geliyor. Yan tarafta fotoğrafını gördüğünüz gibi. Babası Ahmet'e diyor ki oğlum çeşmeye git bana 4 litrelik su getir diyor. Ve eline 2 tane kova veriyor. Ahmet kovaları incelediğinde bir bakıyor. Kovaların bir tanesi 11 litrelik, bir tanesi de 8 litrelik. 4 litrelik değil. Sadece bu kovaları kullanması lazım. Ve Ahmet çeşmenin başına geliyor, bakın şurada. Ve kara düşünmeye başlıyor. 11 litrelik ve 8 litrelik kovaları kullanarak 4 litrelik suyu nasıl elde ederim? Evet, Ahmet'e yardımcı olur musunuz? Siz olsanız nasıl yaparsınız? Evet, 4 litrelik suyu 11 litrelik ve 8 litrelik kovalarla nasıl elde ederiz? Sorumuz bu. Bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim.
Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. İyi günler.